Atalarımız doğalarına uygun beslendikleri için ne ekstra kilo kaybı ne de hastalanmayacaklarına dair bir garanti istiyorlardı. Biz ise bugün ketojenik beslenmede temelde sadece karbonhidratı hayatımızdan çıkardığımız için inanılmaz beklentiler içine giriyoruz. Ketojenik beslenmeyi resmen sihirli bir değnek gibi görüyoruz. Peki işin aslı gerçekten öyle mi? Bu video ketojenik beslenmenin her zaman mucize yaratacağını iddia etmez. Amacım beklentiler ile gerçekler arasındaki farkı göstermek. Ketojenik beslenme sürecimde 10 yılı geride bırakırken bu zaman zarfında o kadar çok yoruma maruz kaldım ve öyle şeyler duydum ki kulaklarıma inanamadım. Bu videonun ilk bölümünde insanların ketojenik beslenmeye nasıl baktıklarını gerçek hayattan yaşadığım diyaloglardan derlediğim konu başlıklarıyla sizlerle paylaşacağım. İkinci bölümde ise gerçek anlamda sağlıklı beslenme çerçevesinde doğanın içinde kamp ortamında ketojenik öğünler hazırlayacağım. KetoCat Yaso ile sürdürülebilir sağlıklı yaşam tekniklerinde bu hafta ketojenik beslenmeye dair beklentileri ve gerçekleri konuşuyoruz. Abone olduysanız hemen şimdi başlıyoruz. Şehir hayatı yerine tam şu an içinde bulunduğum ortama, yani doğanın kendisine doğduğumu varsayalım. Nasıl hayatta kalabilirim? Ne yiyeceğim? Hayvan avlayabilirim. Yabani olmadığından emin olduğum otları yiyebilirim. Martı veya farklı kuşların yumurtası belki olabilir bulursam. Otların arasında biten küçük kırmızı orman meyvesine denk gelirsem yerim belki. Ne bu tarif ettiğim? Ketojenik beslenme değil mi? Aynı atalarımız gibi Alzheimer, kanser, tip 2 diyabet, şeker hastalığı, kalp hastalığı, anksiyete, kronik stres, çölyak, gluten hassasiyeti, enflamatuar hastalıklar, bağırsak rahatsızlıkları, tansiyon, aşırı kilo problemi, obezite var mıydı? Yoktu. Neden? Çünkü doğalarına uygun besleniyorlardı. O zamanlarda insanların ölüm sebepleri bambaşkaydı. Savaşlar, veba gibi virüs kaynaklı ölümler, hayvan avlamaya çalışırken avlananlar ve benzerleri. Bununla ilgili mucize ilaç belgeseli var. Daha önce paylaşmıştım. Yine izlemek isteyenler için açıklamalara linkini bırakıyorum. Peki gelelim bugüne. Şehir içinde karbonhidrat yüklü, asla yaratılışıma uygun olmayan bir beslenmenin içine doğdum. Gerçekte olan bu keza değil mi? Daha bebeklikten bastılar cici bebeleri, kalsiyum kaynağı diye süt içirdiler, kalp dostu diye margarin, sağlıklı diye bitkisel yağ yedirdiler, ekmeksiz doymazsın dediler, et, yumurta, tereyağı yeme kolesterol yapar diye beslenmeden çıkardılar, vücut için en mühim elektrolit olan iyotu yani tuzu tansiyon yapar diye yedirmediler. Ne oldu? Az önce saydığım hastalıkların sayısında inanılmaz derecede artış oldu. Sonra ben öğrendim karbonhidratın şekerin zararını. Keza Sağır Sultan duydu değil mi artık? Azalttım bunları. Hatta dedim ki ben daha da doğama yaklaşmak istiyorum. Şehir hayatında zor evet ama imkansız değil. Olduğu kadar diye niyetlendim, ketojenik besleneceğim dedim. Özetle modern yaşantıma, yaratılışıma uygun, doğal, sağlıklı olan beslenmeyi kopyaladım. Peki soruyorum, sadece doğama uygun beslendiğim için bu hayatta neden ekstra beklentim var? Ormanda hayvan avlayıp yediğim yaşamda düştüm, bir yerim kırıldı, adı kaza. Ama şehir hayatında bu beslenmeyle yaşıyorsam ve bir yerim kırılırsa ketojenik beslendiğim için kemiklerim zayıfladı, ondan kırıldı. Öyle mi? Öyle değil işte o iş. Eğri oturup doğru konuşalım, şu işi biraz detaylandıralım. Anlatacağım örnekler hayatımda birinci derece yakınlarımla yaşadığım diyaloglar olduğu için şunun altını çizmek istiyorum. Diyorlar ki ya Yoso sen de amma savunuyorsun şu ketoyu. Ya kardeşim Keto Vakfı var da beni mi fonluyor? Nesini savunayım, ben gelirimi keto savunmaktan mı kazanıyorum? Bir şeyi savunduğum falan yok. Biyoloji tek, şeker ve karbonhidrata ihtiyacımız yok. Nokta. Baklavayı, böreği yemek için bahaneye ihtiyacı yok kimsenin. Herkesin kendi kararı, kendi bedeni, öyle değil mi? Sadece şunun altını çiziyorum. Bunları yemek uğruna biyolojiyi reddetmenin mantığı yok. İlk konumuz kilo. İşimiz, gücümüz bu. Tüm derdimiz o tartıdaki rakam. İçerik gözetmeksizin ama, yani yağ ve kas kütlem nedir? O önemli değil. Boş ver ya, tartıda rakam az mı? Tamam. Önemsiz demiyorum, elbette mühim ama tek derdim bu mu ya? Şunları duyuyorum bakın. Ketojenik beslenmeye başladım. Evet, bir hafta oldu. Tamam, hala kilo veremedim. Hani hızlı kilo veriliyordu. Peki soruyorum,
Fazladan 30-40 kilo var diyelim verilmesi gereken. Ya o kadar kiloyu bir haftada mı aldın da hemen bu kadar kısa sürede o kadar aldığın kiloyu geri vermek istiyorsun? Yani bu geçen süre zarfında sistemin canını okudun, yağ yakımıyla enerji üretmeye programlanmış ve dizayn edilmiş muazzam bir sistemi adına besin bile diyemeyeceğimiz saçma sapan yiyeceklerle doldurdun ve bir haftada manken gibi mi olmak istiyorsun? Henüz bir ketonlar oluşsun, sistem yağ yakmayı hatırlasın. Neyin telaşı bu? Telaşı sağlıklı olmak falan değil bakın, sadece zayıf olmak. Çünkü algı öyle oluşmuş. Zayıf olan her beden sağlıklı zannediliyor. Alakası yok. İstatistiklere bakarsanız görürsünüz, profesyonel sporcu insanlar taş gibi hepsi ama anlık kalp krizleriyle bir anda hayatlarını kaybedebiliyorlar. Zayıf değil, ideal kiloda olmak ve sağlıklı bir metabolizmaya, sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmak önemli olan. Çok zayıf bir tanıdığım var, hala çayına 5 tane küp şeker atar. Her gün makarna yer, yıllardır kilo almaz. Onlarca defa uyardım, umursamadı. Geçen gün aradı, diyor ki karaciğer yağlanması çıktı, ben şimdi ne yapacağım? Sen de çıkmasın, kim de çıksın? Dışarıdan görünmüyorsa o yediğin sağlıksız şeyler, boşuna seviniyorsun. Yiyorum, o kilo almıyorum diyor, seviniyor. Bu bir avantaj değil ki. O yağ bir yerde birikecek, kaçarı yok. Devam kilo konusuyla. Bilmem kim keto yapmış 3 ayda 10 kilo vermiş. Benim 4 ay oldu daha 5 kilo bile veremedim. Ya biz seri üretimden çıkmadık. Yani evet, hepimizin karaciğeri, böbreği, kalbi aynı işi yapıyor, aynı amaca hizmet ediyor. Ama her birimiz bu zamana kadar farklı hasarlar oluşturduk. Farklı genlerden geliyoruz. Yaşam tarzlarımız, alışkanlıklarımız bambaşka. Suyun içine konduğu her bardak aynı şeffaflığı mı yansıtıyor? Herkesin sistemi kendine göre çalışıyor. Niye kıyaslıyoruz başkasıyla kendimizi, değil mi? Haksızlık ediyoruz. Güzellik yarışmasında veya müsabakada mıyız da başkalarıyla kıyaslıyoruz sağlığımızı? Niye ketojenik beslenmeden bu kadar mucize bekliyoruz? Elinde mızrakla ormanda gezen kadının zayıf olmak gibi bir derdi yoktu mesela. Maksat sağlıklı bir beden olmalı, zayıf bir beden değil. Kilo, doğaya uygun beslenen bir bedende zaten barınamaz. Yine kilo ile alakalı bir başka başlık. Ketoya başladım. Evet, ilk başlarda çok güzel kilo verdim. Şimdi durdu. Ben hep kilo vermek istiyorum. Niye durdu? Ya ne yapsın bu beden? Yok mu olsun yani sürekli kilo vererek? Herkesin kiloyu verme hızı, süresi farklı olacak elbette. Klasik kısıtlı diyetlerde senede zar zor 10 kilo veren bunu başarı olarak addediyor. Ama ketoda kilo veremeyince veya kilo verme durunca hani keto? Annem 65 yaşında ketojenik beslenmeyle 5 ayda 14 kilo verdi. Şimdi durdu kilo vermesi. Diyor ki bana, niye kilo veremiyorum? Ya bu bir şaka olmalı. Buradan söylüyorum anne, akşamları televizyon karşısında çayla her akşam rutine alıp yer fıstığı yersen veremezsin. Kilo vermen durur. Yani suçlusu bu işin şimdi ketojenik beslenme mi? Veya yemediğimizi varsayalım. Tamam, nedir? Vücut bir kilo verecek, sonra bir duracak. Sonra yine verecek, sonra yine duracak. Ta ki ideal kiloya oturana kadar. Kimi yavaş, kimi hızlı ama bu bir süreç. Ben ketojenik beslenmede 11. yılımın içerisindeyim. 10 yılı geride bıraktım ve yıllardır da aynı kilodayım. 60 kiloyum. Ne yapayım yani, ketojenik besleniyorum, bak kilo vermem durdu diye tekrardan pizza börek mi yiyeyim diyeceğim şimdi. Kilo konusundan başka bir konuya geçerken rica ediyorum, kendinizi başkalarıyla kıyaslayarak lütfen haksızlık yapmayın. Acele etmeyin. Ketojenik beslenmek insan doğasına uygun bir beslenme tarzıdır sadece. Manken vücudu vaat eden bir yeme programı değildir. Bir başka konu hastalıklar. Ketojenik beslenmeye başladım, nezle oldum, kabız oldum, başım ağrıyor, geçmiyor. Bir ay oldu tansiyonum düzelmedi. Hani ketojenik beslenince geçiyordu. Ben demiyorum keto mucizedir, her derde devadır. Diyorum ki doğamıza uygun beslendiğimiz için olmuyor bunlar. Öncesinde yaratılışımıza uygun beslenmediğimiz için oluyor. Var takipçi yorumu Instagram'da yazmış, 4 ay oldu tansiyon falan kalmadı, bitti gitti demiş. Bir aylık yapan da diyor ki ketoya başladım tansiyonum çıktı.
Güzel arkadaşım, senin tansiyonun zaten 20 senedir çıkıyor. Her ay acilde serum alıyorsun keza, değil mi? Yediğin baklavayı, böreği hiç suçlamadın da yıllardır. 2-3 haftadır karbonhidrat yemiyorsun diye mi çıktı o tansiyon? Keto mu oldu suçlusu bu işin? Ketojenik beslenme çok abartılıyor, çok fazla beklentiye giriliyor. Gut oldum diyen var ya, ne kadardır keto yapıyorsun diyorum. Bir hafta diyor. Ya bir haftada koca öküzü yesen gut olmazsın. Kim inandırıyor sizi bunlara? Gut başlı başına başka bir mevzu. Ayrı bir bölüm çekeriz bundan. Sadece burada şunu söyleyeyim. Eti, yani proteini suçlamadan önce yıllardır karbonhidrat yüklemesiyle bozulan protein işleme sistemine bir göz atmak gerek belki. Sorun oradadır da görünmüyordur veya görünmek istemiyordur. Ketoya başladığında sistem böbreklerden atılımda ketonlara öncelik verir, ürik asit atılımını ikinci plana atar. Zaten yıllardır süregelen canına okunmuş sistemde hasar varsa ve sen ketoya başladıysan öncelik ketonlarda olduğu için vücutta ürik asit seviyesi yükselir. Yani hali hazırda olan bir durum tetiklenir. Bir hafta et yedin diye gut olmazsın ama yıllardır vitamindir diye meyve yersen olursun. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi meyve bölümünde bulabilirsiniz. İlaveten ketojenik beslenme protein yüklü değil, yağdan zengin bir beslenmedir. %70 yağ, %25 protein, %5 sebzelerden sağlıklı karbonhidrat dağılımından oluşur. İçine doğduğumuz modern yaşamda doğamıza uygun olmayan beslenmede yıllardır hastalanıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Doktora gidip ilaç alıyoruz, değil mi? Hatta eve gelip midemin suyunu alsın diye patates haşlayıp basıyoruz nişastayı. Enerji lazım diye komposta yapıp mitokondrilerin canına okuyoruz glikozla. Bunlar tamam, o sırada da ilaçtan medet umuyoruz. Ama beslenme alışkanlıklarımızı asla suçlamıyoruz. Ketojenik beslenmeye başladım. En ufak bir hastalandım. Bak, ketodan oldu. Ya Allah aşkına, hiç hastalanmayacağız. Hiç negatif bir şey olmayacak ketojenik besleniyorsak, değil mi? Olursa eyvahlar olsun. Yediklerimizden sistemimize hiçbir faydası olmayan karbonhidrat ve şekeri çıkarıyoruz diye ekstra torpil istiyoruz ketodan. Başka bir başlık garanticilik. Instagram'da karusel yaptım. Koyalım buraya. Fotoğrafta baklava var ama içerik aslında başka. Alışkanlıklarımızdan kurtulabilmekle ilgili. Dedim ki kapakta, aslında canın çekmiyor. Yazmış en yakın arkadaşlarımdan biri. Yo, gayet de canım çekiyor diyor. Ya arkadaş, sen bal dök de ye o baklavayı. Bak yazdım, duruyor yazışmada. Sonuna da ekledim. Trigliseritine dikkat et ama diye. Niye? Biliyorum çünkü 300 üstü trigliserit alarm veriyor vücudu. Sonra sohbet şuna geldi. Ketonun garantisi var mı dedi. Ya deli olacağım. Neyin garantisi? Elinde mızrakla hayvan avlayan adam bir garanti peşinde değildi de sen baklavayı yememek için neyin garantisini istiyorsun? Ya eski bir tanıdığım vardı, argo bir söz ama yani başka türlü tanımlaması çok zor bu durumu. Çok iyi oturuyor bu duruma. Affınıza sığınarak söyleyeceğim. Dötüyle inatlaşan altına mıçar. Ketojenik beslenme garanti mi ki yapayım diye 300 üstü trigliseritle baklavayı, böreği yemeye devam edersen bol şans, ne diyeyim. Sadece doğama uygun besleniyorum diye garanti istiyorum ketojenik beslenmeden. Pazarlık yapılıyor ya resmen. O derece bir karbonhidrat bağımlılığı. Bakın buradaki bağımlılığı negatif almayın lütfen. Bunun altındaki sistemi anlattım. Niye oluyor, ne oluyor ve nasıl kurtulalım? Onlarca kaynak var günümüzde. Buna rağmen kurtulmak istemiyorsan bana ne, kime ne? Ama ketoya bu kadar yüklenmek mantıksız oluyor. Kayıtta kalsın bakın, yarın bir gün doktor diyecek ki şekeri falan kes, ufak ufak başlayacak sağlıklı beslenmeye ama o zamana kadar verdiği hasarlar gün yüzüne çıktığında da ne oldu, hani sağlıklı beslendik bir işe yaramadı diyecek. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Öncesini hiç görmeyecek, suçu direkt ketojenik beslenmeye atacak. Geçtiğimiz ay yaşadığım bir örnek, eminim birçok kişi vardır çevrenizde böyle. Masada 3-4 kişiyiz. Ya arkadaş, karbonhidrat kaynıyor masa. Pizza, makarna, öncesinde zeytinyağına balanan ekmek falan. Öğleden sonra 3 civarlarıydı. Bunlar yendi, ben de proteinli bir salata yedim. Akşam oldu, dediler ki acıktık ama saat de geç oldu, yemek yemeyelim, tatlı yiyelim. Bakış açısına dikkatinizi çekmek istiyorum. 2 farklı çeşit tatlı yediler, saat 9'du.
Sonraki gün sohbet şu. Dün en son saat kaçta yedik? Dedim ki akşam 9'da yediniz. Olur mu ya, öğlen yedik dedi. Öğlen dedim pizza yediniz. Akşam tatlı yediniz. Onu sayma ya, yemek değil o dedi. Yani tövbe estağfurullah, canına okudun sistemin, insülini patlattın, saymadı ya onu öğün diye. Ama esas mevzu bu değil. Sonraki gün ben otelde 6 yumurta haşlattım. Yanına da domates ve peynir koydurttum. Öğünüm bu. Tabağı görünce bak, gelen cümleyi söylüyorum. Ne eksik ne fazla. Ne yapıyorsun ya, sağlıklı besleneceğim diye karaciğeri patlatacağım, bu kadar yumurta yenir mi dedi. Hadi buyur. Niye biliyor musunuz? Çünkü hayatı boyunca kahvaltıda tek yumurta yemiş. Yani zihninin normal olarak kabul ettiği miktar o. Kendi yediklerinin insülinine, hücrelerine, karaciğerine ne yaptığı ile ilgili asla fikri yok. Ama 6 yumurtayı görünce şok oluyor. Halbuki o 6 yumurta onun yediklerinin yanında 1/10 kadar insülini ya tetikler ya tetiklemez. Anca o kadar. Yarın bir gün hastalanıp hastaneye yattığında da beklenti ve bakış açısı bambaşka olacak. Önceki hafta akrabamı hastaneye kaldırdılar. Kalp krizi riski var diye. Potasyum yerlerde, serum falan verdiler, yatırdılar. Ertesi gün test yapıldı, hiç oynama yok potasyumda. Yorumu söylüyorum bakın. O kadar serum verdiler, tamam düzelsin, niye düzelmiyor diyor. Yıllardır bozduğun sistemi, belki ondandır dedim. Ne dese beğenirsiniz. Yo, ben sağlıklı besleniyorum, etimi salatamı yiyorum dedi. Her sabah yediği ekmeği, balı, reçeli, akşamüstü çaylarla yenilen börekleri, poğaçaları, içilen alkolleri hiç hesaba katmadı. 2 yeşillik ve et yedi diye sağlıklı beslendiğini düşündü. Peki dedim, ne diyeyim? Örnekler o kadar fazla ki bunlar eleyip içinden seçtiklerim. Ketojenik beslenmek çok abartılıyor, çok yüksek beklentiler. Sağlıklı beslenmek ekstra torpil veya garanti talep edilen bir eylem olamaz. Yaratılışımıza aykırı beslenerek bozduğumuz sistemi bir süre sonra ketojenik beslenme ile düzeltmeye çalışmak ancak kendimiz için yaptığımız doğru bir hamle olur, o kadar. Hayatta hiçbir şeyin garantisi olamaz. Ben bu kadar yıldır ketojenik besleniyorum ama stres yönetimimi yapamıyorsam geçmiş olsun. Bütün metabolik süreçten sadece ketonları sorumlu tutamayız. Yarın bir gün hastalanırsam, nasıl ki börek yiyen biri suçu o böreğe atmıyorsa, ben de yediğim doğal besinleri suçlayamam, suçlamamalıyım. Uykum, yaşam kalitem, spor, egzersiz alışkanlıklarım, soluduğum hava, yediğim besinlerin ne kadar doğal olduğu, stres, genler gibi onlarca faktör var. Beslenme sadece bunlardan bir tanesi. Ketojenik beslenmeye başlamanın birinci adımı mantığı değiştirmektir. İkinci adımı alışkanlık değiştirmektir. Üçüncü adımı amaca değil sürece odaklanmaktır. Temel maksat insülinimizi sık sık tetiklememek, yani sık sık yemek yememek ve yediğimiz zamanlarda da insülini çok fazla tetiklemeyecek besin içeriklerinden oluşan öğünler tercih etmek. Peki neden? Çünkü bugün baktığımızda saydığım endüstriyel hastalıklarının çoğunun altında yatan sebep insülin direnci. İnsülin direnci neydi? Hatırlayalım hemen sistemi. Nasıl çalışıyor? Bir şey yedik. O yediğimiz yiyeceğin glisemik indeksine ve glisemik yüküne bağlı olarak kan şekeri yükseldi. Sistemimizde toplamda 5 litre kan var ve bu kanda da 5 gram glikoz var. Yaklaşık 1 çay kaşığı kadar. Bir şeyler yedik, geçti 5 gramı, 15 gram oldu diyelim. Pankreas hemen insülin hormonu salgılıyor. Neden? Çünkü 5 gramın üstünde glikoz kanda bulunamaz. Ya enerji olarak kullanılacak ya da depolanacak. Glikoz diyoruz ama şunu unutmayalım. Glikoz deyince sadece şeker gelmesin aklınıza. Yenilen karbonhidrat vücutta glikoza dönüşür. Glikoz olarak işlem görür. Karbonhidrat eşittir şeker, şeker eşittir karbonhidrat. İnsülin bu işin müdürü gibi. Gitti aldı o 10 gram fazlalığı, olması gereken miktara yani 5 grama düşürdü kandaki miktarı. Alarm sustu. Bitti mi iş? Hayır. Ne olacak o 10 gram fazlalık? Birincisi beyne gitti sordu. Enerji var fazla, lazım mı diye. Beyin dedi ki benim enerjim var, istemem, depolayacak yerim de yok. Ne oldu hemen? İkinci adres neresi? Kaslara gitti.
Kaslarda kişiye göre 150-300 gram kadar glikojen deposu mevcut. Ama orası da dolu. Niye? Sık sık yiyoruz çünkü. Boyuna fazla glikoz geliyor sisteme. Peki ya sonra karaciğere gitti. Karaciğerde de 70 ila 100 gram kadar glikojen deposu var. Ama orası da dolu. Sürekli olarak ihtiyaç fazlası yeme kaynaklı tüm depolar doldu mu? Ne olacak arkadaş bu fazla enerji? Nereye koyalım bunu? Karaciğer diyor ki gel gel diyor. Onu öyle glikoz olarak depolayamayız ama o glikozu yani enerji fazlalığını yağa çevirirsek vücutta bel, göbek, basen buralarda her türlü depolarız diyor. Ne bu çevrim formatı? Kökünde 3 serbest yağ asidi bulunan trigliserit denilen yağ türü. Yağ çevrildi ve kanda depolanabilecek hale geldi. 5 gram üstü glikoz olarak depolanamaz ama yağ olarak kanda depolanabilir. Kan tahlilinizde gördüğünüz trigliserit değeri budur işte. Benim trigliseritim 60, kendisinin 300-400 olmuş. Bana diyor ki ketojenik beslenme garanti mi? Ya ne diyeyim, ye sen, afiyet olsun. O kadar çok duyuyorum ki sonra. Şöyle bak, Yaso evet ya nasıl yapılıyor bu ketojenik beslenme? Ne oldu diyorum, doktora gittim şu çıktı. Benim sağlıklı beslenmem lazımmış, ben karar verdim ketojenik beslenme yapacağım ben. İyi, aç 1. bölümden itibaren izle o zaman. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutma ama. Bu anlattığım sistemde dikkatinizi çektiyse amaç kandaki glikoz seviyesini hep 5 gramda tutmak. Eğer fazlalık uzaklaştırılamazsa ne olur? Şeker komasına girersiniz. Şaka değil bu iş. Peki yedik umursamadık. Ya yıllardır yiyorum bir şey olmaz dedik. Mahvettik sistemi. Artık pankreasın ürettiği insülin yetersiz kalmaya başladı. O zaman ne olacak? Ölelim mi? Yani nasıl 5 gramda tutacağız o seviyeyi? Kendine karnından iğne yapan insan gördünüz mü hiç çevrenizde? Çoğumuz görmüşüzdür değil mi? İnsülin iğnesi işte o. Bu işe yarar. Karbonhidrat ve şeker tüketimi sebebiyle bozulan sisteme insülin içeriden yetmediği için dışarıdan iğne vurmak zorundalar. Konuyu toparlayacak olursak doğada insan dışında hiçbir canlıyı bu hastalıklardan müzdarip göremezsiniz. Şeker hastası balina, Alzheimer zürafa, çölyak hastası puma, obez çita göremezsiniz. Çünkü hepsi doğasına uygun besleniyor. Doğasına uygun beslenmeyen tek canlı türü insan ve insanların besledikleri hayvanlar. Diyelim ki ketojenik beslenmeyi tanımıyoruz, bilmiyoruz. Karbonhidrat yüklü beslenmede başımıza ne gelirse gelsin asla beslenmeyi suçlamazken, ki büyük çoğunluğun suçun beslenmedeyken, söz konusu ketoya gelince en küçük olumsuzluğun suçlusu ketojenik beslenme oluyor. Gerçekten akıl tutulması, başka bir şey değil. Ketojenik beslenme çok abartılıyor. Temelde karbonhidrat ve şeker yok. Olması gereken de bu. Ama beklentiler havada uçuşuyor. Bedenimizin nasıl işlediğini bilmezsek başkalarının inandıklarıyla beslenmek zorunda kalır. Gün sonunda da hasta oluruz. Bilginin diploması olmaz. Ben doktor ya da diyetisyen değilim. Kimseye ne tedavi yazıyorum ne de illaki keto beslen, şunu ye bunu ye demiyorum. Ama birlikte yaşadığım bedenimi öğrenmeye gayret ediyorum. Ketojenik beslenme nedir? Bu iş nasıl yapılır? Nasıl sürdürülebilir? Onu paylaşıyorum. İşim gereği farklı ülkelerde çok fazla seyahat ediyorum ve Instagram'da aktarıyorum neler yiyorum, nasıl sürdürüyorum. Ketojenik beslenme bir mahrumiyet diyeti değildir. Neyi, neden, ne miktarda tüketiyorum? Önemli olan budur. Bu tarz bilgi ve uygulama içeriklerinden haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi sizleri kamp ve doğa görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Konunun üzerine gayet güzel bir görüntü. Doğasında beslenen bir canlı. Doğasına uygun beslenen bir canlı.